Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi geometrik desenli kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif deseninde 5 kattan oluşan %50 akrilik ve %50 koton ipler kullanacağım. Orta kalınlıkta bir ip. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile motifi öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Yan yana toplam 4 tane grup oluşturmuş olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 3 zincir yapalım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan ve alt sırada yaptığımız tüm zincir boşluklarına sıra sonuna gelene kadar 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yaparak köşeleri oluşturalım. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan, köşeye 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Üçüncü sırada alt sıradaki işlemi tekrar ederek tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek beyaz ya da istediğiniz farklı bir renkle dördüncü sıraya devam edelim. Yapmış olduğumuz alt sıradaki herhangi bir köşe zincir boşluğuna sık iğne yapalım. Yan yana 5 tane sık iğne.
5 sık iğneyi yaptıktan sonra tığın başını 3 kez dolayalım ve ikinci sırada yapmış olduğumuz köşedeki birinci trabzanın ortasından ilmek çıkartarak dörtlü trabzan yapalım. Fakat dörtlü trabzanda son 2 ilmeği bırakalım. Tekrar tığın başını 3 kez dolayarak aynı sıranın sonunda bulunan son trabzanın içerisinden ilmek çıkartarak dörtlü trabzan yapalım. Şu an üçlü trabzan yaptım. Son 3 ilmeği birlikte kapatarak dörtlü trabzanı bu şekilde oluşturmuş olduk. Arkadan bir boşluk atlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım köşeye gelene kadar. Evet, buradaki üçgen desenin sağ tarafında ve sol tarafında köşeler hariç yan yana toplam 5 tane sık iğne yapmış olduk. Köşeye bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne yapalım. Buradaki desenin aynısını oluşturacağımız için yan yana 5 tane sık iğne. Tığın başını 3 kez dolayalım. Ve 3. sıradaki birinci trabzanın ortasından ilmek yükselterek önce üçlü trabzan yapalım. Tekrar tığın başını 3 kez dolayarak aynı sıranın son trabzan ortasından ilmek çıkartarak önce üçlü trabzan ve daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Arkadan bir boşluk atlayarak yan yana 5 tane sık iğne. Köşeye bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman köşeye bir sık iğne yapalım. 3 zincir ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesine kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilk kullanmış olduğumuz renk ile devam edelim. Ve son sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin bu kez arka kanatlarını kullanarak ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir kenarda bulunan sık iğnenin arka kanadından ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Ve köşeye gelene kadar alttaki sık iğnelerin arkalarını kullanarak yan yana ikili trabzan yapalım. Köşe zincir boşluğuna 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapalım. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların arkalarından ikili trabzan yaparak devam edeceğiz.
Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, kenarlarda bulunan sık iğnenin arka kanatlarını kullanarak yan yana ikili trabzan yaparak devam edelim. Son trabzanı yaptıktan sonra ipi burada keselim ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen ilmek üzerinden gizli birleştirme yapalım. Ve bu ipi de arka taraftan çok sıkmadan gizleyerek temizleyelim. Böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.